Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle dikkat güçlendirme setimizi yapacağız. Görsel, sayısal egzersizlerimize devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi hayvanlar alemi bölümüyle başlayalım. 1. Aslan nerede diye soruyor birinci sorumuzda. Öyleyse aslanın burada olduğunu gösterelim arkadaşlar. Bakın ben biraz kalemle çizdim daha belirgin olsun diye size. Evet arkadaşlar, birinci sorumuz aslan nerede? Cevabımız burada. İkinci soru kelebek nerede? Ve kelebek de burada arkadaşlar. Kelebeği de biraz çizdim daha belirgin olması için. Ve bu resimde arkadaşlar bir tane ne var bakalım. Bir tane su aygırı var arkadaşlar. O da burada. Bir tane maymun var arkadaşlar. Maymun da burada. Bir tane araba var burada arkadaşlar, kamyonet. Burada bir tane yaprak var arkadaşlar. Burada odunlar var arkadaşlar. Burada bir tane daha yaprak var. Burada da ateş var arkadaşlar. Arkadaşlar bakın burada da timsah var, görebiliyor musunuz? Bakın. Böyle ayakları var. Burada timsah var arkadaşlar. Başka? Burada da yılan var arkadaşlar. Evet, bu görselimiz de böyleydi arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzde şu an eğri ve düz. Burada sorulan soru eğri olan çubuğu gösterin diyor arkadaşlar. Burada 3 tane düz çubuğumuz var. Sadece bir tane eğri çubuğumuz var. Şimdi buradan önce renklerini sayalım. Bu sarı bir düz çubuk arkadaşlar. Bu mavi bir düz çubuk arkadaşlar. Bu yeşil düz bir çubuk arkadaşlar. Yani eğri olan çubuğumuz sadece bu kırmızı arkadaşlar. Bakın. Bunlar düzken sadece bu eğri. Evet arkadaşlar, tebrik ederim sizi. Evet çocuklar, şimdiki sorumuz çilekleri gösterin. Meyve toplama bölümündeyiz arkadaşlar. Çilekleri gösterin diyor. Burada önce çilek var, elma var, kırmızı elma ve yeşil elma. Portakal var, kivi var, karpuz var arkadaşlar. Ve ağaçlar var, güneş var, 2 tane kuş var, bir tane kelebek var. Bulutlar var, dağlar var ve güneş var arkadaşlar. Şimdi buradan çilekleri size tek tek göstereceğim. Bir tane çilek burada, ikinci çilek burada, üçüncü çilek burada, dördüncü çilek burada, beşinci çilek burada, altıncı çilek burada, yedinci çilek burada ve 8. çilek burada arkadaşlar. Çilekleri bulduk. Evet arkadaşlar, tebrik ediyorum sizi. Merhaba çocuklar. Şimdi boyutlar bölümündeyiz. Sorumuz en küçük gemi hangisi? Evet arkadaşlar, önce resimleri inceleyin. Birinci resim, ikinci resim, üçüncü resim, dördüncü resim, 5. resim ve 6. resim. Hepsini incelediniz mi arkadaşlar tek tek? Evet. Şimdi sorumuz neydi, onu tekrar edelim. En küçük gemi hangisi? Görebildiniz mi hangisi arkadaşlar? Bakın bu gemi biraz küçük gibi duruyor. Ama bu gemi de küçük gibi duruyor. Aslında bu gemi de küçük gibi duruyor. Ama sanki bu gemi bu gemiden büyük. Bu gemi de bu gemiden büyük. Peki bu gemi bu gemiden büyük mü? Evet arkadaşlar, bu gemi bu gemiden çok büyük. O yüzden doğru cevap, bence siz buldunuz ama ben tekrar edeyim sizin için. Doğru cevap bu arkadaşlar. En küçük gemimiz bu. Resimlere baktığınızda boyutları değişiyor gemilerin ama en küçük gemi bu arkadaşlar. Tebrik ediyorum sizi.
Evet arkadaşlar. Şimdiki sorumuz yiyecek bölümünden. Hangisi yenebilir diye soruyor burada. Birinci resimde yeşil bir ayakkabı görüyoruz. İkinci resimde kırmızı bir nar görüyoruz arkadaşlar. Ve üçüncü resimde mavi renkte bir iplik görüyoruz arkadaşlar. Rulo halinde sarılmış bir iplik arkadaşlar. Buradaki sorumuz hangisi yenebilir? Sizce buradan hangisini yiyoruz? Evet çocuklar, sesinizi duyuyorum sanki. Ayakkabıyı yiyemeyiz. Çünkü ayakkabı ayağa giyilen bir şey. Evet, doğru bildiniz çocuklar. Evet, ipliği de giyemeyiz. Pardon, ipliği de yiyemeyiz. Çünkü iplikle annelerimiz, nenelerimiz örgü örüyorlar. Evet. Bazen kediler de oynayabiliyorlar iplikle çocuklar. Evet, doğru cevap nar arkadaşlar. Burada yenilebilen hangisi diye sormuştu. Buradaki yenilebilen şey nar arkadaşlar. Doğru cevap nar. Evet, tebrik ediyorum sizi. Şimdiki sorumuz su isteyen bölümüymüş arkadaşlar. Buradaki sorumuz hangilerinin suya ihtiyacı vardır diye. Bakalım siz hangisinin suya ihtiyacı olduğunu biliyor musunuz? Arkadaşlar bu soruya geçmişken birinci seçeneğimiz köpek. Önce köpekten başlayalım o zaman. Yaz aylarında ki şu an yaz ayındayız. Havalar çok sıcak. Kapılarımızın önüne bir kap su koyabiliriz. Kediler ve köpekler. Ve camlarımızın önüne de bir kap su bırakabiliriz. Çünkü kuşlar da su içmek isteyebilirler. Evet arkadaşlar ve çiçeklerimizi her gün suluyoruz veya haftada bir suluyoruz. Çiçeğin cinsine göre bu değişebiliyor tabii ki. Ve burada dördüncü seçeneğimizde de bot var arkadaşlar. Peki sorumuz neydi? Hangilerinin suya ihtiyacı vardır? Evet, ben başında zaten bahsetmiştim. Köpekler ve kediler için kapımızın önüne bir kap su bırakabiliriz. Yani köpeklerin ve kedilerin suya ihtiyacı vardır. Evet arkadaşlar. Kuşlar için penceremizin önüne bir kap su bırakabiliriz. Kuşlar cama gelip içebilirler. Yani kuşların da suya ihtiyacı vardır arkadaşlar. Ve çiçeklerimizin de suya ihtiyacı vardır arkadaşlar. Çünkü çiçekler havayla ve suyla beslenirler, büyürler. Evet arkadaşlar doğru bildiniz. Bu üç seçeneğimiz de doğru. Bu üçü de suya ihtiyacı olan şeylerdir. Evet arkadaşlar tebrik ediyorum sizi. Evet çocuklar, şimdiki sorumuz ters ve düz. Ters ve düz ayrımını yapacağız arkadaşlar. Buradaki sorumuz ters duran hangisi? Arkadaşlar siz bu sayının kaç olduğunu biliyor musunuz? Evet bu 9. Tekrar sayalım isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 arkadaşlar. Evet bu 9. Şimdi burada ters duran hangisi diye soruyor. Bu düz. Bakıyoruz. Bu da düz. Buna bakıyoruz. Bu da düz arkadaşlar. Arkadaşlar bu da düz. Bu da düz. Aa, bu 9 da düz arkadaşlar. Hangisini göstermedik? Yani hangisi ters arkadaşlar? Tabii ki de bu ters. Bakın. Bunlar karşılıklı birbirine bakıyor sanki ya. Ama bununla bu aynı. Bunlar düz. Sadece bu ters arkadaşlar. Evet, bunu da bildiniz. Tebrik ediyorum sizi. Evet çocuklar, şimdiki sorumuza geçebiliriz. Uzunluk. Bu sorumuzun ismi uzunluk. Sorumuz ise en uzun ipli olta hangisi? Şimdi birinci seçenekteki oltaya bakıyoruz. Evet, bu birazcık uzun gibi duruyor. İkinci seçenekteki oltaya bakalım. Bu olta birinci oltadan daha kısa arkadaşlar. Bakın, daha az kıvrımı var. Bakın buna daha uzun kıvrımlı. Ve üçüncü seçenekteki oltaya bakıyoruz. Buradaki oltamız farkındaysanız çok kıvrımlı arkadaşlar ve uçlarında da birer tane balık var. Bir tane balık yakalamışlar. Sorumuz neydi peki?
En uzun ipli olta hangisi? Evet arkadaşlar, doğru cevabımız bu. Çünkü bu oltanın ipi daha uzun diğerlerine göre. Evet çocuklar, doğru bildiniz. Tebrik ediyorum sizi. Evet çocuklar, şimdiki sorumuz öteki teki nerede? Şimdi burada bir sürü ayakkabı görüyorsunuz. Hatta birden başlayalım. Yeşil ayakkabı, bir çift yeşil ayakkabı, bir çift pembe ayakkabı, bir çift yeşil ayakkabı, bir çift mavi ayakkabı ve bir çift kırmızı ayakkabı. Ve burada da bir çift kırmızı ayakkabı. Burada da bir çift kırmızı ayakkabı. Ve burada bir çift mavi ayakkabı var arkadaşlar. Burada bir çift mor ayakkabı var arkadaşlar. Sorumuz neydi peki? Eşi olmayan ayakkabı hangisi? Bunların hepsi çift dediğim için, yani hepsinin eşi var arkadaşlar. Eşi demek bu. Hepsinin yanında eşi var. Yani sağ ayağımızı giydiğimizde sol ayağımıza da ayakkabı var. Sağ ayağımızı giydik. Sol ayağımızın da teki var. Sağ ayağımızı giydik. Sol ayağımızın da teki var. Sağ ayağımızı giydik. Sol ayağımızın da teki var. Ama burada bir tane ayakkabı görüyorum arkadaşlar. Bu ayakkabıyı sağ ayağımıza giyersek sol ayağımıza ne giyeceğiz? Ah, onu yapmamışlar. Sorumuz neydi peki? Eşi olmayan ayakkabı hangisi? Demek ki sol ayağımız üzülecek. Bunun eşi yok çünkü arkadaşlar. Doğru cevap bu. Evet arkadaşlar. Mavi tek ayakkabı burada. Buradaki sorumuz elma ağacı arkadaşlar. 2 tane elma ağacı var görüyorsunuz. Birinin üzerinde yeşil, kırmızı ve sarı elmalar var. Diğerinin üzerinde yeşil, sarı ve kırmızı elmalar var arkadaşlar. Gelin bakalım soruda ne diyor? Hangi ağaçta daha çok elma var? Arkadaşlar bu soruda bana kim yardımcı olacak biliyor musunuz? Evet, tahmin ediyorsunuz. Tabii ki de Kıvanç. Kıvanç şimdi bize en çok elma hangi ağaçta olduğunu gösterecek arkadaşlar. Göster anneciğim, hangi ağaçta elma daha çok var? Sayar mısın peki? 1, 2, 3, 4 ve 5 elma var. Evet anneciğim. Diğer ağaçta kaç elma var Kıvanç? Tabii ki. 1, 2 ve 3 elma var diğer ağaçta. Sorumuz hangi ağaçta daha çok elma var? Ve Kıvanç doğru cevabı gösterdi arkadaşlar. Evet, bunda kaç tane elma vardı hatırlıyor musunuz? 5 tane. 1, 2, 3, 4 ve 5 elma. Burada da 3 tane elma var arkadaşlar. Doğru cevap bu. Evet. Kıvanç, tebrik ediyorum seni anneciğim. Evet arkadaşlar. Şimdiki sorumuz parçalı resim. Sorumuz da şöyle arkadaşlar. Üstteki parçalar hangisine aittir? Evet, bu soruda da bana yine Kıvanç yardımcı olacak. O yüzden ben Kıvanç'a şimdi soruyorum. Bu nedir anneciğim? Cam. Bu. Kapı. Bu. Merdiven. Bu da baca. Baca. Bu. Çadır. Evet anneciğim. Şimdi soruda diyor ki Kıvanç, bu üstteki parçalar, demin saydığımız bu parçalar, yani ben tekrar edeyim: çatı, baca, merdiven, kapı ve pencere. Bu saydığımız parçalar aşağıdan hangisine aittir diyor. Yani bu ev eve mi aittir? Bu koltuk koltuğa mı aittir? Bu da dolap dolaba mı aittir? Sence hangisi anneciğim doğru cevap? Gösterebilir misin? Evet, bu. Evet. Neden peki ev Kıvanç? Çünkü Evde kapı evde olur, kapı olur. merdiven olur, Ve çatı olur. pencereler olur, Ve çatı olur evet. ve baca olur. Evet. Doğru cevap Ve cam olur. ev arkadaşlar. Kıvancı ve sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Çok. Evet arkadaşlar, son sorumuza geçebiliriz. Tehlikeli eşyalar bölümündeyiz. Şimdi arkadaşlar, buradaki sorumuz hangisiyle oynamamalıyız? Yani oynamamalıyız dediğine göre buradakilerden bir tanesi oyuncak değil. Yani tehlikeli bir şey. Bunu ya annemiz
ya babamız ya da bizden büyükler kullanabilir demek. Şimdi birinci seçenektekini çok iyi biliyorsunuz. Çünkü bununla sürekli oynuyorsunuzdur. Birinci Lego arkadaşlar. Kırmızı ve mavi Lego. Yani oyuncak. İkincisi top arkadaşlar. Bu bir basketbol topu. Turuncu renk. Ve bu yuvarlak halkalı kule arkadaşlar. Sarı, yeşil, mavi, kırmızı halkalardan oluşuyor. Ve en üstünde de kedicik var. Bu bir oyuncak arkadaşlar. Bu da puzzle arkadaşlar. Pembe, sarı ve yeşil renkli 3 tane puzzle arkadaşlar. Ve bu oynamamamız gereken bir şey, yani ütü. Aslında siz bunu da biliyorsunuz arkadaşlar. Ama sizin bununla oynamanız çok tehlikeli. Çünkü ütü eğer fişe takılıysa lütfen yanına yaklaşmayın. Çünkü yanabilirsiniz. Çünkü ütü sıcak olur. Eşyalarımızı ütülemek için, düzeltmek için kullanılır. Altı çok sıcak olacağı için yanabilirsiniz. Bununla oynayamayız. Ve fişini ellemememiz gerekir. Elektrik çarpabilir çünkü arkadaşlar. Yani sorumuz hangisiyle oynamamalıyızdı? Buradakilerin hepsi sizin oynadığınız oyuncaklarınız. Evet, bunlar oyuncak. Ama bu oyuncak değil arkadaşlar. Bu küçük ev aleti. O yüzden doğru cevap hangisiyle oynamamalıyız? Ütüyle oynamamalıyız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.